Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere orkidelerle alakalı çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Orkidelerde toprak seçimi, orkidelerde toprak değişimi, saksı değişimi, yeni aldığımız orkidelerdeki süngerin çıkartılmasıyla alakalı bir video paylaşmak istiyorum. Orkidelerin toprak seçimi çok önemli. Hatta hayati öneme sahip. Orkidelerimizin güzel gelişmesi adına toprağımızın kaliteli olması lazım. Suyu tutması lazım. Orkidelerimizin kökünü nemli tutması lazım. Bu orkideyi yeni aldım. Biraz yıpranmış, kökleri tabi bozulmuş. Ondan dolayı ucuz satıyorlardı. Yaklaşık 3 euro gibi falan fiyat aldım. Normalde bu böyle bir orkideyi 14-15 euroya alırsınız Almanya'da. Ama 3 euroya düşmüş. Çünkü biraz kökleri bozulmuş yani. Biraz yapraklarını da çiçeklerini de döktüğünden dolayı 3 euroya indirmişler. Öncelikle orkidemizin kökünü, o süngerini çıkarttık. Saksını değiştirmeyeceğim. Aynı saksıyı kullanacağım. Ama aynı saksıyı kullanmadan önce bir dezenfekte edeceğim. Dezenfektan sprey ile içine bu şekilde, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İçine biraz dezenfektan sıkacağım. İçindeki mantarları falan. Bu tabi öldürecek. Ondan sonra bunu yıkayacağım ve kullanacağım. Bugün 4 çeşit toprak kullanacağım. Bu gördüğünüz Hindistan cevizi toprağı. Bir miktar Hindistan cevizi toprağını böyle koyalım. Bu gördüğünüz ise yosun. Ormandan topladım. 5-10 kez yıkadım ve kullanıyorum burada. Bu gördüğünüz de bonza taşı. Bu taşlarda drenaj olarak suyun güzel akması, güzel yapması adına kullanabiliriz. Bu da normal ağaç kabuğu olarak değerlendiriyoruz. Ağaç kabuğu toprağı. Dediğim gibi burada ben 4 çeşit toprak kullanıyorum. Bu şekilde harmanlarsanız yosunun sünger gibidir yosun. Suyu çok ciddi tutar. Ve aynı zamanda da orkideler adına besleyicidir. İçinde değişik mineraller bulunur, farklı mineraller. Bu gördüğünüz 4 çeşit toprakta da farklı mineraller bulunuyor. Mesela Hindistan cevizinin gerçekten suyu tutma artı toprağı havalandırma gibi bir özelliği var. Ağaç kabuğu, zaten orkideler ağaç köklerinde, ağaç kabuklarından besleniyorlar. Aslında orkide bir çeşit böyle parazit bir bitki diyebiliriz yani bu orkideler. Yani ağaçların köklerine tutunarak yetişiyor. Ağaçların köklerinde ise yosun bulunuyor. Ağaç kabukları bulunuyor. Yani bu iki malzeme aslında orkidenin ana malzemesi. Bunun yanında da bonza taşı kullanıyorum ve Hindistan cevizi toprağı kullanıyorum ki orkidemiz daha çok beslensin. Orkidemizin toprağı daha kaliteli olsun. Orkidemiz daha hızlı gelişsin diye. Bu şekilde 4 çeşit toprak kullanıyorum. Siz elinizde hangi çeşit toprağınız varsa, yani özellikle ağaç kabuklarına dikiyorlar sadece. Orkide nemi seven bir bitki. Çok suyun içerisinde kalmayacak ama nevi sevdiğinden dolayı da yosun ve Hindistan cevizi toprağı orkidemizi nemli kalmasını sağlayacaktır. Orkidenin toprağa yerleştirirken şunu özellikle dikkat edin. Bastırmayın. Çok böyle iyice bastırırsanız normal dikerken, yani çiçek dikerken nasıl toprağa bastırıyoruz o şekilde bastırırsanız kökleri kıracaksınızdır. Fakat o toprağa yerleştirirken de orkidelerin köklerinde çok ciddi manada boşluklar kalıyor.
O boşlukların da kalmasına müsaade etmeyin. Yani tam anlamıyla saksı dolu bir şekilde olsun. Saksı dolu olduğu zaman da orkideniz çok ciddi gelişecektir. Sonra yeni diktiğiniz orkide toprak gevşek olduğundan dolayı sallanacaktır. Sallanmasını engellemek için de bu orkide çubukları var. Orkide çubuklarını böyle bir tel olabilir, toka olabilir. Tokayla tutturursanız orkideniz sağlam bir şekilde duracaktır. Orkidenizin toprağını değiştirdiğiniz zaman ben köklenmesi adına her zaman aynı şeyi kullanıyorum. Yani sarımsak falan kullanan var, süt kullanan var direkt. Ama ilk etapta ben özellikle tarçın kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü köklenmesine çok ciddi manada faydalı. Köklerini hem besleyecektir, hem dezenfekte edecektir, hem de köklenmesine, orkidenizin köklenmesine fayda edecektir. Bu şekilde gezdirerek yani üstten dökün suyunuzu. Yeni diktiğiniz orkidenizi yani daldırma yöntemiyle de olabilir. Ama daldırma yönteminde suyun içinde 10 dakikayı geçmesin. Fakat ben onu tavsiye etmiyorum. İlk diktiğiniz orkidenin bu şekilde üstten dökme yöntemiyle sulamanızı tavsiye ediyorum. Normalde yeni diktiğim orkideleri bu şekilde bir saksıya almıyorum ama şimdilik bu şekilde yapacağım. Biraz suyunu çektikten sonra normal şeffaf bir saksıya alacağım. Bakın çıkartıyorum. Şimdi görünüşüne de bakın. Görüyorsunuz hem aralarda yosunlar var, hem Hindistan cevizi karışık bir şekilde, hem bonzo taşları. Çok harika bir toprak elde ettik. Orkideler için 3 şey çok önemli. 1 toprak, 2 sulama, 3 orkidelerin konumu. Güneş alan ama perde arkasından güneş alan bir yer olması lazım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, ailenizle ve özellikle orkidelerinizle birlikte kalın.